Alo. Alo. Şerife var mı bir haber Stockholm'dan? Evet, cevap geldi. Kabul edilmişiz. Teaser beğenmişler. Evet, beğenmişler ama şöyle bir sorun var. Stand ücreti 550 euro civarında. Bunu nasıl karşılayacağız bilmiyorum. Bu miktarı biz cebimizden karşılayamayız. Ne kadar vaktimiz var? 2 ay kadar var. Borga'yla bir konuşalım. Sponsorluk dosyası hazırlayalım o zaman. Tamam. ...2018 yazıydı. Özellikle Ağustos galiba. O dönemlerde Türk lirası hem dolar hem euro karşısında inanılmaz bir değer kaybetmişti. Elimizde Avrupa'ya gittiğimizde seyahatlerden kalma bir dizi bozuk paramız olur ve bu bozuk paraları bir yerlerde biriktiririz. Hatta çoğu zaman işimize yaramaz. Ama 2018 yılının o Ağustos sıcağında yaşanan krizden sonra elimdeki bozuk paraları bir derleyip toplama kararı aldım ve toplamda 38 euro 36 centlik bir bozukluğum vardı. Bu bozukluğu Türk lirasına çevirmeye çalıştığımda o günler inanılmaz bir dolar euro yükselme alçalma süreci yaşanıyordu. Sadece bozukluklarımla elde ettiğim Türk lirası 310 TL karşılığına geliyordu ki 310 TL bugün işte orta gelirli bir bireyin, sanat öğrencisinin veya işte bir bağımsız küratörün bir haftalık böyle seyahat giderleri, ulaşım masrafları, yeme içme masraflarının çok daha üstünde bir para. Aslında iyi bir paradan söz ediyoruz burada. Ve bu paranın Almanya'ya gittiğinizde size bir yarım gün işte yeme, içme ve seyahat etme parası olarak yetemeyebileceği gibi bir gerçekle de karşılaşıyorsunuz. Video odaklı güncel sanat platformu Monitör'ün kurucu direktörüyüm. Monitörü kurgularken icraata geçtiğinde doğabilecek ekonomik problemleri göz önünde bulundurarak bir yapı oluşturmaya çalıştım. En önemli etkenler sanat eserlerinin nakliyesi ve sigortalanma bedelleriydi. Ve tabii ki kira ücreti. Eğer video üzerine odaklanan bir yapı kurgularsam bütçe kalemlerinden nakliye giderleri ve sigortalanma bedelleri ortadan kalkmış olacaktı. Tabii ki video üzerine odaklanmanın tek sebebi ekonomik sebepler değildi ama önemli bir nedenin bu olduğunu söyleyebilirim. Mekan konusuna geldiğimizde ise İzmir'de 2000'li yılların başlarından itibaren pek çok inisiyatifin ortaya çıkıp kaybolduğunu gördük. Monitörün daha sürdürülebilir bir yapı olması için her ay düzenli olarak kira bedeli ödenmesi yerine farklı işbirlikleriyle farklı mekanda sergileri kurgulamanın daha sürdürülebilir bir yapıyı temsil edebileceğini düşündüm. Bu aynı zamanda serginin kavramına göre mekan belirleme özgürlüğünü de beraberinde getirdi. Aslında yani ekonomik sıkıntılar sadece negatif etkilemedi, aynı zamanda pozitif getirileri de olmuş oldu böylelikle. İcraata geçtiğinde ise farklı sorunlar ya da farklı gelişmeler ortaya çıktı. Mekan, konaklama ve ödünç aldığımız ekipmanların desteğiyle ilk sergiyi gerçekleştirdik. Fakat daha profesyonel ve sürdürülebilir bir yapı olması için bir şekilde bunun desteklenmesi, fonlanması gerekiyordu bu projenin. 2018'den başlayarak Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir'de pek çok projeyi destekleyerek kültürel yaşamın canlanmasına katkıda bulunan Kültür İçin Alan Monitör'ü de destekledi. Kültür İçin Alan, Türk lirası cinsinden bir bütçe belirlememi istemişti benden. Bunun içinde ekipman, baskı giderleri gibi bütçe kalemleri yer alıyordu. Bütçeyi oluşturup teslim etmem ve desteğin bana gelmesi arasında bir ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen öngöremediğim şekilde artışlar gerçekleşti. Bunlar tabii ki en çok ekipman giderleri üzerinden beni etkiledi. Projeksiyon tercihlerimde bir değişiklik olmadı çünkü video üzerine odaklanıyor monitör ve ekipmanların kalite seviyesini değiştirmek istemediğim için ikinci el piyasasına yöneldim. Ama Türkiye'den yurt dışından birer sanatçı göstermenin sebebi ve çok kanallı işleri tercih etmeme sebeplerimden biri de bu durum aslında. Çünkü çok fazla ekipmanımız yok. 2 monitör ve 2 projeksiyon cihazına sahip monitör. Sahip olduğumuz ekipmanlarla yani yaklaşık 5 yıl gibi bir süreyle bu ekipmanları değiştirmeden devam edebiliriz. Eğer mekan için kira bedeli ödemezsek. Davet ettiğiniz bir sanatçıya Türkiye'de 1500 lira eden yaklaşık
asgari ücrete yakın para euroya çevirdiğinizde 200-300 euro yapıyor ve bu yurt dışından gelecek sanatçılar için pek bir şey ifade etmiyor. Bu tip sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu mesele aslında dolar euro krizinden çok işte sanatın ticari meta olarak özellikle 2000'ler başında Türkiye'de güncel sanat piyasasını da içine alarak büyümesi ve bu süreçte sanat değer kavramlarının biraz yeniden tartışılmaya başlanması ile ilgili. Özellikle Türkiye'de güncel sanat uluslararası ticari pazarda temsilini bu sözünü ettiğim dönemlerde kazanıyor. Güncel sanata yönelen galeriler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve galeriler başta yurt dışında önemli üretimler göstermiş veya Türkiye'de belirgin bir seviyeye gelmeye başlayan güncel sanatla ilgilenen sanatçıların yapıtlarını ticari anlamda da sergilemeye ve işte bunları euro bazında, dolar bazında değer karşılıklarıyla koleksiyonerlere, müzelere satmaya başlıyorlar. İşte bu ticari değer olma durumu bir anda mütevazi olarak üreten genç güncel sanatçıları da uluslararası değer olarak da dolar euro bazında 2010'lu yıllarda 1 euro 2 TL, 1 dolarda 1,5 TL Türk lirası olduğu bir dönemde inanılmaz yakın bir seviyede tutuyordu. Özellikle Avrupa pazarında, piyasasında. Ama yıllar geçtikçe işte güncel sanat piyasası Türkiye'de biraz arsızlaşmaya başladı ve daha fazlasını, daha büyüğünü, daha çok masraf harcanarak üretilmiş olanını, daha lüks olanını tercih eden bir alıcı kitlesi, şişirilmeye çalışılan bir pazar ortaya çıktı. Merhaba, Lucky Project eş direktörüyüm. Aynı zamanda 2015'ten beri K2 Güncel Sanat Merkezi'nde asistan direktör olarak çalışıyorum. 2018'de yaşanan dolar-euro krizinde Lucky Project üzerinden konuşacak olursam sanatçıların geliş gidiş uçak biletleri ve sanatçı fiillerinin bir krizini yaşadık. K2 Güncel Sanat Merkezi üzerinden düşünürsek 3 yılda bir düzenlediğimiz Port-İzmir Güncel Sanat Trienalinin uygulamasında büyük zorluklar çektik. Küratöryel fiil ve sanatçı fiillerinin yükselmesinden kaynaklı birazcık küçülmeye ve en son hatta Port-İzmir 4'ün oluşumunda da dokümantasyona yönlenmek zorunda kaldık. Sanatçılarla iletişime geçerken daha çok prodüksiyonu düşürmek için daha çok video ile ilgilenen sanatçılara yönlenmeye başladım. Çünkü çok kolay, basit ve hızlı ulaşılabilir bir yöntem. Sergilemesi açısından sadece teknik olarak televizyon ve projeksiyon ya da ses sistemine ihtiyacınız oluyor. Avrupa'dan gelen herhangi bir sanatçıya vereceğiniz 1000 euro sizin için artık 8000 lira olduğu için 2 kere düşünmek zorunda kalabiliyoruz bu durumu. Bir diğer şey ise kargolama. Kargolamada artık şöyle bir yöntem kullanılmaya başlanıyor. Artık siz sanatçının olduğu ülkeye gezmeye giderken onlara sanat eserlerini götürüyorsunuz. Çünkü bunu yapınca ortadan sanat eserinin sigortasını sanat eserinin sigortası durumunu da kaldırabiliyorsunuz. Etrafındaki birçok sanatçı daha az üretmeye ve belki aslında burada bir güzel bir dönüş olabilir. Çünkü artık sanatçılar bence daha az üretip daha nitelikli iş yapmaya başladıklarını düşünüyorum. Çünkü artık düşünerek harcıyorlar ellerindeki materyalleri. Ama tabii bu kadar optimist bakmamak gerekiyor. Bir fotoğraf sanatçısının artık çıktı alırken harcadığı masraf 3 ya da 4 katına çıkıyor. Ya da bir video sanatçısının başka biriyle gittiği herhangi bir işbirliğinde prodüksiyonlar yükseliyor. Ya da herhangi bir plastik sanatçının aldığı kanvas, boya, mürekkep herhangi bir materyali yine 3-4 katına çıkıyor ve hani
etrafımda gördüğüm birçok sanatçı artık buluntu materyallerle sanatını devam ettirmeye başladı ya da tamamen dijitale dönüp sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Dolar-Euro krizinin bir yandan aslında sanatçılar açısından en güzel tarafı da evet uluslararası işbirliklerinde çok büyük kayıpların ortaya çıkması ama aynı zamanda uluslararası işbirliklerinden alınan fonların Türkiye içerisinde kullanıldığında bir proje yerine 5 proje yapabilme ihtimallerinin ortaya çıkması bence iyi düşünülebilecek yönlerinden bir tanesi. 2016 yılından beri Goethe Enstitü'ye dışarıdan iş yapıyorum, içerik oluşturuyorum. Ve 2018'de yaşanılan dolar-euro krizinin sonucunda Goethe Enstitü ödemelerini, yani bize verdiği prodüksiyonu artık euro kuru üzerinden değil, aylık fixlediği bir fiyat üzerinden Türk lirası olarak ödemeye başladı. Tabii bu durum aslında hani Almanları çok etkileyen bir durum değil. Sizin için olay tamamen değişiyor. Mesela en son Goethe Enstitü'nün organizasyonuyla Almanya'ya, Orta ve Doğu Avrupa'dan 8 kişinin benim de içinde olduğum bir organizasyonda Türk lirası olarak çıkarttıkları bizim third DM'lerimiz mesela Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen hiç kimseyi Almanya'da etkilememişken bana çıkartılan Türk lirasındaki dönüşümden sonra cebime kalan para 120 euro gibi bir şeydi bir haftalık için. Hani o 120 euroyla hani Almanya'da ne yapabilirim deyip hani düşününce sadece eğitimin verildiği mekandan yatacak olduğun yer arasında gidip gelmenin dışında başka hiçbir müzeye bile giremedik diyebilirim. Asıl çekimlere şimdi başlamamız gerekiyor ve yaklaşık 3 ay gibi bir süremiz var maksimum. Katılamayacağımız belli değil henüz. Gidip gidemeyeceğimiz belli değil. Çekimlere bir şekilde devam edelim. Projeyi tamamlayalım. Stockholm'a gidemezsek bile gidemeyişimizi de sürece dahil ederek sonlandırabiliriz. Evet, tam da bahsettiğimiz şeyi yaşıyoruz aslında. Evet. Videonun içeriğine uygun bir süreç yaşıyoruz değil mi? Evet, öyle oldu. Merhaba, ben Ziya Can Bayar. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde akademisyenim, araştırma görevlisiyim daha doğrusu. Aynı zamanda grafik tasarımcıyım. Tırnava Poster Trienali maceramdan bahsetmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam geçen Nisan sonu gibi bir hocam vasıtasıyla Tırnava Poster Trienali'nden haberim oldu. Haberim olur olmaz da zaten başvurunun son günüydü. Hemen 2 tane poster çalışmamla başvurmak istedim. Çünkü biz Türkiye'deki akademisyenler için yurt dışında, özellikle de Avrupa'da bir etkinliğe katılıyor olmak ya da oradan kabul görmek çok önemli. Temmuz başı gibi sanırım, Türkiye'de seçimler de yeni bitmişti o zaman. Temmuz başı gibi posterlerimin esasında ilk elemeyi geçtiğine dair bir mail aldım. Bu benim için şahane bir haberdi. Yaklaşık 4400 tane poster arasından ilk 400 içerisine girmişti. Daha sonra posterlerimi göndermemi istediler benim sergilenmesi için. Gönderim ücreti de bize aitti. Yani kendimiz buradan post ediyoruz, ücretini de kendimiz ödüyoruz. 2 posterimi çıktı aldım, postaneye gittim. Yaklaşık 110 lira gibi bir gönderim ücreti vardı. Posterleri gönderdim, beklemeye başladım. Yine Eylül ayları gibiydi sanırım. Posterlerimin sergileneceği haberi geldi, sergilendi. Her şey çok güzel. Ve daha sonra bana bir mail geldi. Posterlerinizin işte Tırnava Poster Bienali kitabında yer aldığını, işte isterseniz kitabı edinmek isterseniz bir mail adresi verdiler. O mail adresine mail atabilirsiniz, kitabı bizden edinebilirsiniz diye. Bu benim için daha da şahane bir haber çünkü posterlerim işte harika jürisi olan bir poster trienalinin kitabında çıkıyor. Şahane. Hemen mail attım, beklemedim. Bana bir geri dönüş geldi. İşte kitabın ücreti, posta ücreti, nasıl edinebileceğimle alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam kitap 10 euroydu. Üzerine posta ücreti 30 euro. Bir de benim o kitabı satın alabilmek için banka transferi yapmam gerekiyordu. O Swift ücreti de ya o da 30 dolardı ve bunların toplamı Türk parasıyla yaklaşık 500 lira gibi bir rakama geliyordu. Bu oranladığımda benim maaşımın yaklaşık 1/10 gibi bir ücret. Gerçekten büyük bir para. O 500 lirayı duyunca ben tabii ki de şaşırdım. Yani kesinlikle alamam bu kitabı. Ama çok da almak istiyorum. O kitabın bende olmasını istiyorum. Harika tasarımcılarla birlikte işçilerim bir kitapta çıkmış ve benim için ciddi iyi bir prestij.
Yani çare aramaya başladım. Arkadaşlarıma sordum, hocalarıma sordum. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Yani ben bunu alamıyorum ama çok almak istiyorum. Mail atmaya karar verdim daha sonra kendilerine. İşte nasıl bir mail oldu bu? İşte ülkemizde durum böyle. Büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. İşte bizim satın alma gücümüz çok düştü. Euro, dolar bizim Türk parasının karşısında çok yükseldi. Hani ne yapabilirim? Bana yardımcı olabilir misiniz diye. Böyle biraz da garip bir mail attım. Yani bir geri dönüş olacağını da düşünmüyordum esasında. İlk başta herhangi bir şey yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra ben tekrar bir mail attım. Ben çok almak istiyorum. Gerekirse hani daha ucuz bir postayla gönderin. Daha uzun sürede elime ulaşsın, hiç problem değil. Daha sonra herhalde durumumuzu anladılar ki yardımcı olmak istediler. Bana yaklaşık 15 euro göndermem karşılığında kitabı gönderebileceklerini söylediler. Ben hemen apar topar işte 15 euroluk ücreti ödedim. Üzerine bir de 30 dolarlık kaçamadığım Swift transfer ücretini ödedim ve sonunda kitap bana yaklaşık böyle bir 15 gün sonra elime geldi. Kendisi de burada. Şişirilmeye çalışılan bir pazar ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkması da bir noktada işte yatırımcının veya bu alana para harcayan kesimin gençlere, yeni çıkan sanatçılara, bağımsızlara değil de ciddi anlamda zaten belirgin bir işte finansal karşılığı bulan, meta değeri yüksek olan risksiz üretimlere yaklaşmasını sağladı. Hatta Türkiye'deki işte genç sanatçıların üretimlerini uluslararası anlamda dışarıda güçlendirmek adına bir çalışmadansa işte Türkiye pazarına zaten bilindik olan işte uluslararası örnekleri yüksek bütçelere, yüksek meblağlara getirmekle uğraşan bir sistem oturdu. Bu sistem başından beri biraz sıkıntılı işleyen bir sistemdi. Çünkü zaten güncel sanat üretimi biraz daha meta değeri ve işte sanatçının gelir düzey ilişkisinde orta sınıfın veya daha ekonomik değer meselesini eleştirir bir seviyede üreten insanların var olduğu bir alan. Bu alandaki özgürleştirici bölge bir noktada sermaye tarafından alt üst edilmiş duruma geldi. Alo, Alo, Mert. Maillerimi kontrol ettim. Güzel bir haberim var. nedir? Sanatoryum bizim sanat ücretimizi karşılamayı kabul etmiş. Bu durumda gidişimiz kesinleşti gibi bir şey. Ne kadar vaktimiz kaldı? Bir ay kadar maksimum. Süpermarkete mi katılacağımızı da dair mail atacağım. Tamam. Her şey olduğu gibi kitaba da zamlar gelmeye başladı. Hatta tüm yaz etiketle uğraştım. Burada zam yaptım her kitaba. Böyle dolayısıyla sanatla ilgilenen, hobi olarak ilgilenen kişiler bile alımlarını azaltmak durumunda kaldılar. Bu doğrultuda aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesindeki bütün Güzel Sanatlar Fakültelerindeki akademisyenler ve öğrencilerimiz de kitap alımlarını düşürdüler belli oranda. Tabii bu da bizi ekonomik anlamda çok fazla etkiledi. Satışlar düştü. Akademisyenlerimiz gene bu tüm olumsuzluğa rağmen takip etmeye devam ediyorlar. Ama özellikle öğrenci arkadaşlarımız çok ciddi şekilde etkilendiğinden dolayı ekonomik olarak ilgileri ister istemez azaldı kitaba. Kitaplarda çok ciddi artışlar oldu rakamsal olarak. Bu da bizi zor duruma bıraktı. Yurt dışından getirdiğimiz sanat ve mimarlık kitaplarının adetlerini azaltmak durumunda kaldık. Vergiler arttı. Gümrük vergileri, yurt dışından getirdiğimiz kitaplarda azalma oldu. Kargolama ücretlerimiz arttı. 2 katına çıktığı için daha uzaklara gönderdiğimiz kitapları kargolayamaz olduk. Yani tabii eleman çıkarıldığı için kitaplarımız normalde hani ertesi gün gelen kitaplar artık 3 gün 5 gün içinde geliyor. Bunun yanında yayıncılık bölümünde dövizin artmasıyla beraber kağıtlığın da fiyatı korkunç şekilde arttı. Tabii kağıda gelen zamla birlikte maliyetler arttığı için daha sonraki projelerimizi rafa kaldırmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen yayıncı arkadaşlarımız gene devam ediyorlar. Artarak devam ediyor sanat kitaplarının sayısı. Herkes özveriyle devam etmeye çalışıyor. Ama tabii kitap satışında da elimizden geldiği kadar indirimlerle toparlamaya, dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Hem okurumuzu kaybetmemek adına hem de bu işi devam ettirmek, sürdürmek adına. Yavaş yavaş her şeye gelen zamla birlikte alışılması gerekiyor artık bu zamlara diye düşünüyorum. Normal hale gelecek.
euro ve dolar çıktığı anda işte bizim bir hafta hemen sonrasında bizim toptancılar hemen yeni kararlar almaya başladılar. Yeni mal alacağımız zaman zamlı alacağımız için elindeki malları hepsini zamlı bir şekilde piyasaya sürmeye başladılar. Vango yağı 40 liraya verirken bir anda 70 liraya çıktı. Ondan sonra akrilik boyalar da öyle. 15 lirayken 25 liraya çıktı. Yanı sıra fırçalar çok zamlandı. Çocuklara işte atıyorum yağ boya kullanmama gibi şeyleri yok. Hani lüksleri yok ama bu sefer de ana renkleri alıp kendileri hani karıştırmaya başladılar. Bu sefer de ara tonları kendileri buldukları için bu sefer de işte yağ boyalarımız ana renkte hep gidiyor. Ara tonların hepsi kağıtlara %200 bir zam geldi. A4 kağıdı 5 liraya biz alıyorduk. 17,5 lira almaya başladık. Bizim alışımız. Öğrenciler bu sefer de alternatif malzemeye dönmeye başladılar. Heykeldekiler işte çubuk kullanıyorlar, metal kullanıyorlar, ağaç kullanıyorlar. Bu sefer de ağacı ve metali bırakıp çamur kullanmaya başladılar. Ondan sonra gümrük vergileri çok arttı. Kuru boyalarda, metallerde, silikon tabancalarında, maket malzemelerinde inanılmaz bir derecede bir artış oldu. Kağıtlara ek %30'luk bir vergi geldi. Ufak toptancılar ufak kapatmaya başladılar. Onların getirdiği farklı malzemeleri artık çok bulmamaya başladık. Çünkü onlar araştırıp aldıkları için hani daha farklı malzemeler alıyorduk. İlerleyen zamanlarda işte biz de böyle olursa, devam ederse biz de artık ufak artık başka şeylere hani yönelmeye başlayacağız. Normalde bir sanat kırtasiyesi ama herkesin işte para kazanması lazım. Bir işletmemiz var. Bunu döndürmemiz için bu sefer de artık hediyeye kaymaya başladık. İşte oyuncak getirmeye hani başladık. Hani çizgimizin dışına çıkmış oluyoruz bu sefer. Elimizden de hiçbir şey gelmediği için biz de mecbur kalıyoruz. Hemen şimdilik. Bugün çekimleri tamamladık. Sen de Tamam. kurguya başlarsın. Tamam. Sergileme ile ilgili konuşabildiniz mi? Evet, Alice'le de konuştuk. Süpermarket bize bir ekran sağladı ve kiralama bedeli istemiyorlar. Bedava Bu da mı? harika. Evet, bir ücret ödemeyeceğiz. Projeksiyon taşımak zorunda kalmayacağız. Bu çok iyi oldu. Sonra yavaş yavaş dolar ve euro fiyatları Türk lirası karşısında aşırı değer kazanmaya, hatta tam tersini de söyleyebiliriz. Daha fazlasıyla Türk lirası inanılmaz değer kaybetmeye başladıkça bu etkinlikler sadece işte garantici, prestijli olanlara yönelmeye başladı ve birçok orta halli sanat galerisi, sanat mekanı kapılarını kapadı. Genç sanatçılarla anlaşmalı olan birçok mekan bu sanatçılarla anlaşmalarını iptal etti ve özellikle işte genç üreticinin veya işte ana akım üretim göstermeyen sanatçının tamamen işte bu ticari dolaşım ağının dışında kalmasını zorlayan bir sonuç yarattı. Bu sonuç tabii ki olabilir bir sonuç. Yani kimse o kadar tatlı yılların işte o kadar fazla harcamaların yapıldığı müsrif bir güncel sanat ortamının Türkiye'de sonsuza dek yaşayacağını düşünmüyordu. Bu özellikle bağımsız alanda üreten sanatçılar için alternatif yollar aramaya doğru iten bir süreç. Çünkü bu sanatçılar bir noktada sadece Türkiye'de de değil, özellikle 2000'lerin ortasında 2005'ten sonra ya da işte 2010'da daha fazla ortaya çıkıyor bu süreç. Yani sermaye ve işte yapılan harcama karşısında alternatif rotalarda birçok bağımsız oluşum var ve bu bağımsız oluşumlar, bağımsız sanatçılar yurt dışında birbirleriyle bağlı networklere üyeler ve bir şekilde hayatlarını ortaklıklarla, işte değişim programlarıyla, sanatçı rezidanslarıyla sürdürmeye gayret ediyorlar. Bu şekilde bir dayanışmaya yol açtı. Fakat işin absürt ve acıklı tarafı ki yani bunu birçok sanatçı da Türkiye'de deneyimliyor, özellikle genç sanatçılar. 2018'de sözünü ettiğim 35-36 euroluk bir bozukluk paranın size işte 300 TL'lik bir yevmiye olarak karşılık gelmesi. Bu yurt dışına bir başvuru yapacak bir sanatçının
kargo göndermesi veya işte kendi uçak biletini alıp bir mülakat sınavına gitmesi gibi şeylerin önünü fazla tıkıyor. Sanatın değeri meselesi ticari alan söz konusu olduğunda bir adaletsiz bir bölgede yaratıyor bu noktada. Özellikle 2018 yazında Türkiye'de üreten sanatçıyla Avrupa merkezli üreten bir sanatçının yaşam koşulları veya üretim masrafları söz konusu olduğunda. İkisinden de aynı şeyi beklemek, aynı yaşam hikayesini karşılaştırıp ilerlemek mümkün mü? Bu önemli bir soru. Öncelikle yani ilk etkiyi şu anda da yaşadığımız gibi elektrikten anlıyoruz. İşte kış mevsiminde olduğumuz için birazcık ısınma problemleri var. Yani zaten kiralar da çok pahalı olduğu için hani atölyeyi böyle şehir içinden atölye kiralayamadığımız için işte hani birazcık daha kiraların ucuz olduğu eski evlerin ve binaların olduğu yerlerden atölye kiralamamız gerekiyor. Ama burada da işte binalar çok eski olduğu için, yalıtımları olmadığı için ısınma problemi karşımıza çıkıyor. Isınamadığın sürece çalışmak çok mümkün olmuyor. Yani hani resim yaparken düşündüğün tek şey üşüyor olman. Başka hiçbir şey düşünemiyorsun gerçekten. Onun dışında şey olabilir, yani boya kullandığımız işte medyumlar, boyalar artışlar oldu. Mesela normalde işte 2017'de aldığımız büyük boy bir yağlı boya yaklaşık 35-40 lirayken işte 2018'deki bu krizden sonra 70-75 bandına çıktı. Yani direkt böyle %100 bir zam geldi ve mesela normalde işte ben resim yaparken 2-3 boya kullanırken şimdi onun daha fazla kullanmaya başladım. O fiyatlardan dolayı işte bunun yanında kullandığımız tiner, terabentin, bezir yağı, yan medyumlar da mesela aynı şekilde 2 katı, 3 katı ortalama bir fiyata yükseldi. Yani yaklaşık 2-3 kat arttı. O yüzden daha alternatif araçlar kullanmaya başladık. İşte ne bileyim işte bitkisel gliserin, işte daha uygun fiyatlı sentetik tinerler kullanmaya başladık. Heykelde en çok nakliye problemi yaşıyoruz. Çünkü bu benzin fiyatlarının, mazot fiyatlarının çok ciddi artması, nakliye şirketlerinin de bu işleri çok daha pahalıya yapmasına sebep oldu ve özellikle yurt dışına götürürken çok ciddi rakamlar önümüze getirebiliyorlar. Bundan önce işte 300 lira, 400 liraya götürebildiğimiz bir işi şu an 1600 liraya falan götürebiliyoruz. Hatta bir arkadaşımızın işi işte en son bir İstanbul'da yarışmaya katılmıştı. Düzenleyen organizasyon çalışmayı aldı ama geri gönderimi için destek bulunmadığından kendi imkanlarıyla getirmesi gerekiyordu ve 1400 gibi bir rakam çıkarınca işine geri alamadı ve işi çöpe atıldı. Bu gibi problemler yaşıyoruz nakliye konusunda. Yani biz mesela 3 senedir işte kamusal alanda ve açık alanda, onun dışında işte kişisel atölyelerde ve endüstriyel bir bölgedeki işte ustaların atölyelerini ya da işte dükkanlarını kullanıyoruz ve ilk 2 sene boyunca her sergide bir işte kitapçık tasarladık, bir buklet tasarladık ve bu bukleti kendi aramızda topladığımız kişi başı 30-40 lira gibi bir şey topladıktan sonra baskıya verip ve baskısını karşılayabiliyorduk. Yani o imece usulü olan durumu karşılayabiliyorduk. Fakat bu sene 2018'de geçen sene 300 kopya bastırdığımız bir kitapçık için bir fiyat aldığımızda biz onu geçen sene ortalama 450-500 liraya kotarmışken bu sene bize çıkan fiyat 2200-2400 lira gibi bir fiyat çıktı. Biz bunu devam ettirmek istedik ve bu sefer işte farklı birçok ne bileyim hibe alabileceğimiz veya destek alabileceğimiz kulüplere ya da işte derneklere başvurduk ve işte Rotary Kulübü mesela bize destek oldu, bize hibe verdi. Tuğçe'nin de dediği gibi yani biz lokalde kalmayı düşünmüyorduk. Bir şekilde ekonomik problemlerden dolayı yavaş yavaş lokalde kaldığını gözlemledik ve Ankara'dan, işte Diyarbakır'dan, İstanbul'dan arkadaşlarımız gelmek istiyordu. Fakat işte ulaşım maliyetlerinden, lojistik maliyetlerinden dolayı gelemediler ve onların çoğu çözümünü gene buradaki işte eş, dost, yakın arkadaşlarımız vasıtasıyla uygun fiyatlarda çözüp burada yapmaya çalıştık. O şekilde kotarabildik. İşte garay sergilerini işte ilk 2 sergiyi birazcık imece usulü hani yürütüyorduk. Ama bu işte matbaa fiyatları, prodüksiyon fiyatları arttıkça bir şekilde bu imece usulü yürüttüğümüz sistem bizi bir işte sponsor aramaya mecbur bıraktı. Çünkü hani
hepimiz işte öğrenciyiz, hepimiz Hı hı. zor geçiniyoruz ve hani bu sergileri de gerçekleştirmek istiyoruz. Buradaki kolektif çalışmayı da gerçekleştirmek istiyoruz ama bu üretimin devam etmesi için, bu iletişim alanının devam etmesi için bir şekilde bir desteğe ihtiyacımızın olduğunu da kabul etmemiz gerekti. Yani buna sürükledi bize bu işte artış fiyatları her dönemdeki. Ve Daraş'ta işte sonrası için şehir dışının da ziyade yurt dışına açılma. Evet. Yani burada bir rezidans programı oluşturup yurt dışından sanatçıları ağırlamak. Belki de sanatçı değişim programlarıyla buradan gitmesi ya da oradan buraya gelmesi, değiş tokuşlar, takaslar ve bunların mümkün olmasını istiyoruz aslında ama dolar bazına, euro bazına gelince işler tıkanıyor. Ve bir yere Altına kadar- giremeyeceğimiz kadar büyük bir yük haline Bir yere geliyor. kadar gönüllülük Evet, bağında yani ilerliyor. böyle bir şeyde gönüllülük üzerine değil de daha ekonomist gerçekler üzerine Tabii. oluşturmak gerekiyor. Orada tıkanıklık yaşıyoruz her zaman. Bir sanatçı olarak hayatını devam ettirmek için başka işlerde çalışmak zorundayız. Yani bir atölyen var ve işte burada resim yapmaya devam ediyorsun ama resim satarak da para kazanamıyorsun Türkiye'de. Bu yüzden resim yapabilmek için, kendine bu vakti ayırabilmek için, böyle bir alan yaratabilmek için başka işlerde para kazanman gerekiyor. İşte ben mesela küçük çocuklara resim dersi veriyorum haftanın belirli günleri ya da işte başka duvar boyayan arkadaşlarım var. Onların yanında günlük işçi olarak çalışıyorum. Günlüğü 100 liraya. Yani bunların hepsi kiraya, elektriğe gidiyor. Malzemeye bile gelmiyor. Yani hani malzemeye gelene kadar hepsi elektrik faturadır, işte kiradır, bunlara gidiyor. Ya mesela 5 aydır yeni resme başlamam gerekiyor. Yeni bir resme başlamam ciddi para demek. Bu yüzden mesela erteliyorum bunu. Erteleyebildiğim kadar erteliyorum. Yani büyük ihtimalle yazın başlayabilirim buna. Çünkü yazın ödemem gereken bir elektrik faturası yok. Başka işlerden daha çok para kazanabilirim. O yüzden mesela o büyük resme başlamamı yaza doğru erteliyorum gibi bir durum var. Başka işlerde çalışmak gerekiyor resim yapabilmek için. Bazen işte büyük boyutlu resimler yapmak istediğimde ya da işte ne bileyim paletime baktığımda olmadığında bayağı bir böyle karamsarlık ve böyle bir şey yükleniyor. Onun dışında ben bunları çözmek için ne yapıyorum? İşte Diyarbakır'a, Ankara'ya, İstanbul'a böyle büyük kurumsal veya daha farklı sergiler prodüksiyonluğu yapan ne bileyim şeylerle, departmanlarla beraber çalışıp mesela oradaki sergi kurulumlarına gidiyorum. Oradaki sergi kurulum asistanı ya da işte sergi kurulumunda teknik asistan olarak çalışıyorum. Oradan bir şekilde maddi olarak kendimi döndürmeye çalışıyorum. 2-3 sene önce de mesela Pet Shop'ta çalışıyordum. Pet Shop'ta işte haftada part time çalışıyordum ve oradan kazandığım parayla işte malzeme satın alıyordum. Küçük boyutlu işler yapıyordum. Sonra biraz daha olumsuz bir şekilde bir döngüye soktuğunda mesela oradan ayrıldıktan sonra kokteyl bara bir resim sattım ve bu mesela sattığım resim büyük bir resimdi. Alacağım parayı mesela 12 takside böldüm. Yani böyle bir beyaz eşya taksidi gibi bir şey oldu ve mesela o beni biraz daha aslında yani ilk defa mesela o kadar büyük bir meblağda bir iş sattım ve o sattığım iş bana aylık ödemeyle gelince aslında biraz en başta kararsızdım ve biraz böyle şey düşünüyordum fakat o gelen para bir şekilde düzenli bir şeye soktu, nasıl diyeyim, frekansa soktu ve yavaş yavaş ondan sonra bazı işlere daha da fokuslanabildim. O mesela bana bir şey oldu ve bu bir artı oldu. Ama onun dışında tabii ki işte artan bu 2018'deki krizden sonra artan fiyatlar, işte geleceğe karşı biraz böyle karamsar ve biraz daha pesimist bir yaklaşımım var. Yani o yüzden çok uzun vadeli stratejilerde bulunamıyorum açıkçası. Ben de heykel sanatçısı olarak sipariş iş yapıyorum genellikle. Geçimimi bunlar sağlıyor. Yakın bir zamanda öğrencilerim olacak. Onlarla işte biraz daha para kazanmayı düşünüyorum. Ama aslında son 1-2 senedir tüm geçimimi sağlayan şey bu yarışmalarda, orada burada sattığım çalışmaların işte bana getirdikleri ve o yüzden sürekli bankadaki bakiye sürekli eksiye doğru gidiyor. Bunu bir türlü artıya çevirmiş durumda da değilim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Yani ben Türkiye'de üretip bir şekilde bununla yaşamımı sürdürüyorum falan ama geleceğe baktığımda yani
belki de büyük bir sanatçı olmak istediğimde bunu Türkiye'de yapmak istemiyorum gerçekten. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi çok değişken. Belki ileride büyük bir sanatçı olup büyük paraları istersem bile sonrasında ne olacağım bile belli değil. Bir anda onların hepsi düşebilir. Yani bütün şartlara göre değişen bir ekonomi sistemi var. Ve yani uzun soluklu bir süreçte bu gerçekten çok fazla yıpratıcı olabilir. Tüm süreci heba edebilir. O yüzden daha doğru adımlar atabilmek için biraz daha yani Türkiye dışında bu ekonomi içine belki girmek isteyebilirim. Kızlar bir bira içer miyiz sonra? Şehrin kültür, sanat yaşamı için inisiyatif alarak bir paydaş olmaya çalışıyoruz. Toplumun belirli bir kesimine hitap eden bir mecranın emekçisi olarak konumlandırabiliriz kendimizi. Lokalin bu şekilde konumlanması, editoryal bağımsızlık ve alternatif reklam politikasıyla ülke yayıncılığının sığ metotlarından kurtulmasını sağlarken aynı zamanda üretim ve organizasyon maliyetlerinin maalesef yeterli şekilde karşılanamamasına neden oluyor. Dijital yayıncılık, kısa film, belgesel, röportaj projeleri, etkinlik, festival gibi farklı işbirliklerinin parçası olmayı umuyoruz. Bunları deniyoruz. Hemen hemen tüm alanlarda üreten sanatçı kolektif ve inisiyatiflerle birebir işbirliği yürütüyoruz. Ancak tüm bunlar için gerekli destek, sponsorluk ve fonlarla ilgili çok tatmin edici sonuçlara ulaşamıyoruz. Kısacası ülkemizde tutarlı bir kültür sanat mecrasını bağımsız olarak hayatta tutabilmek hiç kolay bir şey değil. Kullandığımız kağıt yurt dışından geliyor. Örneğin basım yaptığımız kağıt İspanya üretimi bir kağıt. Ülke ekonomisinin geçirdiği kur dalgalanması kağıdın bulunamamasının ve aşırı pahalı olmasına neden oldu. Basım yaptığımız kağıt kara borsaya düştü. 2 sayımızı kuşa kağıda basmak zorunda kaldık bu dönemde. Rehberimizin üretimi de çok meşakkatli. Yani çok sayıda özel kırım ve katlama gerektiriyor. İzmir'de bu işlemi yapabilen 2 yer varken biri bu sonbaharda iflas etti ve kapattı. Diğeri de tekel haline geldi. Dolayısıyla istediği gibi fiyat belirlemesine neden oldu. Yani kafasına göre fiyatları bir anda yükseltti. Ne kadardı işte 500 liraya falan yapılırken kırım 1500-2000 liraya gibi bir şeye çıktı bir anda hani. Yani özetle söylemek gerekirse bu yıl 2 yıl önce çıkarttığımız ilk sayımızdan bu yana sayı başına üretim bedelimiz 5 kat artmış bulunuyor. Kapaklarımızda yer verdiğim sanatçılardan başladık bu atölyeleri gezmeye. Sanatçı atölyelerini görmek, nasıl ürettiklerini gösterebilmek, yani onların dünyalarına biraz girmek benim için çok önemli. O sayede o sanatçının görünürlüğünün de arttığını gerçekten inanıyorum. Bu süreç de gene son derece masraflı bir şey. Çünkü çekim süreci, montaj süreci, altyazıları vesairesi hepsi ciddi bir emek istiyor. Ve hatır gönülle idare ettik bu vakte kadar. 4 tane çekim yapabildik, 3'ünü henüz yayınlayabildik. Ve sürecin devam etmesi gerekiyor ve bunun için bir fon bulmaya çalışıyoruz. Ve hiç bulabilecekmişiz gibi durmuyor. Ve en son konuştuk böyle kendi aramızda. Bugüne kadar nasıl yaptıysak böyle ite kaka gene öyle devam edelim. Çünkü bunu yarıda kesmek istemiyoruz. Yani başlanan her şey yarıda kesilmesi, sadece para yüzünden yarıda kesilmesi hiç hoş bir şey değil gerçekten yani. Ve hepimizin çok fazla emeği var ve yani bunun üzerinden para kazanmadığımız apaçık. Paraya tabii ki ihtiyacımız var. Kimin yok? Basılı olan yayın tam olarak para kazanılsın diye yapılan bir şey değil. Orada çok farklı bir şeyin görünürlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Hani atıyorum dar ağaçtaki bir sergiyi belediye mi duyuracak yani? Karantinadaki etkinlikleri belediye mi afişlere yapacak? O yüzden mücadele etmeye devam ediyoruz.
Sonuç olarak şikayet etmek üzerine mi odaklanmak gerekiyor? Tabii ki hayır. Yani dünyanın her tarafında sanat üretilmekte ve üretilecek, bir şekilde bir krizin varlığından söz edilecek her zaman. Fakat bu üretim esnasında yaşanan sorunların, krizlerin öncelikle farkındalığına sahip olmamız gerekiyor. Bu çalışmada biraz bu alanda yalnız olmadığımızı, sanat üretimine dair farklı alanlardan birçok insanın bu krizle başa çıkmaya çalıştığını ve en azından hep beraber bir şekilde problematiklerin ya da bizim hayatımıza etki eden durumların analizini başta yapmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.